Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan nükleer savaşın bir şaka olmadığından bahsetti. Bunun da bir ihtimal dahilinde olduğundan bahsetmişti. Şimdi bizim bu kadar gündemimizde elbette Avrupa'nın da çok gündeminde. Hatta orada bir savaş korkusu var. Hatta o korku daha da büyüyor gitgide. Le Monde'un bir haberi var. Trump'ın yeniden seçilmesi ve Avrupa'da Ukrayna'ya askeri personel gönderilmesine ilişkin görüşmeler yeniden canlanmış durumda. İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna yanlısı koalisyonda liderlik yapma olasılığını da göz ardı etmediği belirtiliyor. NATO'nun Rusya'ya karşı önleyici saldırı olasılığını görüştüğü bilgisi var. Yine Almanya'dan bir haber vermek gerekirse Rusya ile artan gerginliğin ardından sivillere acil barınak sağlayabilecek sığınakların listesi de hazırlanmış. Almanya'da İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu bir bilgi bu. Süheyla, biz zaman zaman hep konuşuruz. Bu savaş korkusu gerçekten artık hissedilen bir korku mu Avrupa'da? Şimdi hükümetler bunu hissedip vatandaşlarına da hissettirmeye en azından önlem almaya çalışıyor. İşte kitapçıklar hazırlanıyor. Yeni NATO üyesi olan İsveç ve Finlandiya'da savaş riskine karşı şöyle malzeme stoklayın deniliyor. Ama anketlere baktığımızda hala en öncelikli tehdit ya da rahatsızlık konusu aslında savaş değil. Örneğin Almanya'da 22 Kasım tarihinde bir anket yapılmış. Orada bireysel tehdit algısında enflasyon ilk sırada. Ki Türkiye kadar büyük bir enflasyon yok ama yine de enflasyondan korkuyor ve rahatsız oluyor. İkinci sırada evet savaş var, üçüncü sırada göç var. Ama hükümetler için sanki savaş, Rusya ile bir topyekün savaş ihtimali daha da artıyor, büyüyor gibi ve de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra silahlanmaya daha az harcama ayıran, daha barış politikalarını, işte Avrupa Birliği'nin temelini zaten bu oluşturuyor. Bunlara odaklanan Avrupa ülkelerinde artık tersine bir durum var ve bu açığı kapatmak için de çok hızlı adımlar, cesur adımlar atılmak isteniyor gibi. Bu noktada da bir kırılma noktasını biz Şubat ayında ilk kez duymuştuk ve özür diliyorum. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ne demişti? Yahu Putin bizim karşımızda sürekli bir nükleer savaş tehdidinden bahsediyor. Hani nükleer savaş çıkaracağından değil ama böylesi tehditleri sürekli gündemde tutuyor. Peki biz neden bütün kırmızı çizgilerimizi Rusya'ya açık açık söylüyoruz? Biz de belki yapmayacak olsak bile en azından bu tehditleri masada tutalım ve Ukrayna'ya asker göndermeyi dahi tartışalım demişti. O zaman çok tepki çekti. Başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinden de. Ama şimdi birazcık destek görüyor gibi. En azından bu tehdidi dışlamayalım derken yanında İngiltere gibi bir başka müttefik ülkeyi bulabiliyor. Ve Le Monde gazetesinin haberine göre Şubat ayında o çok tepki çeken Ukrayna'ya gerekirse asker gönderelim düşüncesi yeniden müzakere edilmeye, masada görüşülmeye başlanmış. Ne zaman? Stormer, İngiltere Başbakanı 11 Kasım'da Macron'la birlikte bir anmaya katılmıştı. Orada yeniden konuşmuşlar ama ulusal ordu birliklerini değil de paralı askerleri mi yollasak diye daha çok bunun öne çıktığı belirtiliyor. Ki paralı askerlerin Ukrayna'da da savaştığını, hatta Rusya toprağı Kursk'ta bile eski bir, şu an hala görevde olmayan ama eski bir İngiliz askerinin ele geçirildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bir böylesi adım var. NATO'nun gündeminde hala Rusya ile savaş ihtimali var. Ve çok dikkat çeken bir çıkış geldi. NATO'lu bir amiral Bauer dedi ki biz durup da Rusya'nın bir NATO ülkesine saldırmasını beklemeyelim. Biz hesaplamalarımızı yapalım. Gerekirse önce biz saldıralım dedi. Bakın bunun konuşuluyor olması. Aynı amiralin Avrupa'daki şirketlere, işletmelere savaş senaryosuna da hazırlanın. Stratejilerinizde bunu da hesaba katın demesi bir anlamda Rusya'yı da caydırma adımı olarak da görebiliriz. Ama iş artık söylemde bu raddeye vardı. Almanya dedik ya, vatandaşların önceliği daha çok enflasyon ama Almanya İçişleri Bakanlığı öyle düşünmüyor. Bir savaş çıkarsa biz vatandaşlarımızı nasıl koruruz? Sığınaklar listelenmiş, işte kapalı otoparklar, metro istasyonları gibi tek tek çıkarılmış. Bunlar da vatandaşların bilgisine sunulacak. Avrupa korkuyor ama işte bakalım 20 Ocak'tan sonra bu korku ne yöne evrilecek? Şimdi Avrupa korkuyor. Bir NATO-Rusya savaşı olur mu olmaz mı konuşuyoruz. Hasan, Ankara bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Sultan, tabii bir nükleer savaş tehdidinden bahsediyoruz. Süreci Ankara yakından takip ediyor ki Cuma günü biz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uzunla bir sohbet etme imkanımız oldu. Güvenlik kaynakları ve diplomatik kaynaklarla da aslında bu süreci yakından
konuşma imkanımız oluyor. Tabii İngiltere ve Fransa'nın asker gönderme seçeneğini masaya yatırdığını ifade etti Süheyla. Tabii diplomatik kaynaklarla yakın zamanda konuştuğumuzda şu ifadeyi kullandılar. Evet, bugün her ne kadar bu savaş NATO ile Rusya'nın savaşı gözükse de tam anlamıyla o ifadeyi kullanmak yanlış olur. Çünkü NATO'nun Rusya'ya karşı bir savaş kararı yok. Çünkü NATO bir birlikten oluşuyor ve bu birlik üyelerinin tamamının bu savaşa onay vermesi gerekiyor. Evet, İngiltere ve Fransa bir asker gönderme kararı alabilir ancak bu karar sadece bu iki ülkeyi kapsar. NATO'yu kapsamaz. Bunun altını çizmişlerdi. Ankara aynı noktada, süreç yakından takip ediyor. Bu anlamda Türkiye her ne kadar bir NATO üyesi ülke olsa da diğer taraftan da Rusya ile ilişkileri iyi olan bir ülke. Bu anlamda zaten kalıcı ateşkesin sağlanması noktasında yoğun bir diplomasi yürütüyor. Bu anlamda bir asker gönderme seçeneği NATO çerçevesinde veyahut da NATO gündemine gelse Türkiye'nin bu konuda nasıl bir duruş sergileyeceği önemli. Ancak dediğim gibi bu savaş şu anda Ankara açısından, Türkiye açısından NATO ile Rusya savaşı değil. Sadece evet, NATO üyesi bazı ülkeler Ukrayna'yı destekliyor, silah desteği veriyor, uçak desteği veriyor, füze desteği veriyor. Ancak halen Ankara açısından bu savaş NATO ile Rusya savaşı değil. Peki.